Dostlar selamlar arkadaşlar. Çok farklı bir konseptle karşınıza geldim bu sefer. Malum soğuk ve yağmurlu kış günlerinde biz çekicilere gidemiyorsak onlar bize gelsin diyerek farklı bir içerik oluşturmak istedim ve hobi amaçlı bir kit satın aldım. Ve bu kiti sizler için topladım ve her anı nokta nokta hızlandırılmış bir şekilde kayıt altına aldım. Şimdi sizlere kayıt altına aldığım bu içerikten birkaç notlarım var. Onlardan bahsedip kitin oluşum süreciyle sizi baş başa bırakacağım. Öncelikle bu bir sponsorlu veya reklam değil. Bunu da belirtmek isterim ama tabii bu da gelecek olan tekliflere kapalı olduğumu da göstermiyor. Tekliflere her zaman açığız. Bunu şimdiden belirteyim. İtalyan firma olan İtaleri'nin 1/24 ölçeğinde bir kitini satın aldım. Bu kit 2024 yılının son aylarında tanıtımı yapılmış bir ürün olduğu için hızlıca YouTube'da herhalde ilk ya da ikinci video olması gerekiyor. SCANIA'nın Next Generation modelini hazırlamak istedim. Model kodu 3965 olan ve White Cab adı altında gelen bir kit kendisi. 2 tane farklı renk ve 2 tane farklı dekal seçeneğine sahip bir Griffin kuşu. Bir de gördüğünüz üzere buradaki V8 logosuyla hazırlanabiliyor. Fakat dediğim gibi renklendirmesi vesaire her şey kişiselleştirilebiliyor. İstediğiniz rengi istediğiniz şekilde tasarım yapabiliyorsunuz. Kullanılan malzemeleri ben size gösterdim. Bolca boya, yapıştırıcı ürünleri, fırça, işte öyle delmek için küçük bir evde eşimden çaldığım küçük bir alet. Bir de bu da bildiğiniz işte cımbız. Çünkü o kadar küçük parçalar var ki gerçekten parmağınızda tuttuğunuzda bile videoda göreceksiniz. Mecbur cımbızla hareket etmesi gerekiyor. O parçaların alıp yerleştirilmesi gerekiyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken her şeyi hızlıca açıklayayım sizlere. Arkadaşlar milimetrik bir şekilde ölçüm ve yapıştırma gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çünkü ilk başta şasiden itibaren başlıyorsunuz ve şaside yaptığınız milimetrelik bir hata bütün kitin o hatalar silsilesinde ilerlemesine neden oluyor. Örnek veriyorum, şimdi bu aracın yani 0.1 milimetre bir şasisinde kayma vardı ama ben bunu bu şekle getirene kadar inanın çok zorluklar çektim. Çünkü o kayma işte deponun yamuk olması, çamurluğun yamuk olması, kabinin yamuk olması gibi hatalar zincirine neden oluyor. 1/24 ölçeğinin de en önemli özelliği, burada Ali Samangül'e de selam olsun. Ali abi de hobiyle ilgilendiği için böyle küçük bir şekilde bir fikir alışverişimiz oldu. Kendisinin de bahsettiği gibi gerçekten hata kabul etmiyor. Şimdi bu modelde birkaç hata var. Örnek veriyorum, bu hatalardan bir tanesi boya hatası. Boyanın çok dikkatli yapılması gerekiyor. Ben şimdi bu modelde astar kullanmadım ve astar kullanmadığım için boyanın yapışması biraz sıkıntılı oldu ve üzerine herhangi bir cila atmadığım için de yapıştırma sürecinde küçük lekeler oldu. Şimdi detaylı halinde göreceksiniz bunları. Yani ufak tefek böyle noktasal hatalar oluyor ama hiç önemli değil. Maliyetine geldiğimiz zaman kitin maliyetinin yanında neredeyse hemen kitin yarısı kadar da bir boya malzemeniz oluyor. Ama tabii şöyle bir şey. Yani bu boyaların hepsi bu kitte kullanılmıyor. Bu boyalar en az 3-4 tane daha kit hazırlayabiliyor. Kit içinde eleştirebileceğim sadece şu konu var. Şimdi şasi kısmında delikleri minik bir Lego mantığıyla düşünebilirsiniz. Deliklere parçaları yerleştiriyorsunuz ama kabin konusuna geldiğimizde ise kabinde şöyle bir sıkıntı var. Yapıştırma alanlarının böyle bir kılavuzu vesaire böyle oldukça küçük olduğu için biraz stres yaratabiliyor. Ben özellikle sizler için kayıt altına alırken de ayrı bir stres yaşadım. Hem kayıt alma sürecinde hem de kitin o tamamlanması sürecinde özellikle kabinde el işçiliğiniz yoksa gerçekten bulaşmayın. Çünkü bu kit 5. seviye, yani 1'den 5'e kadar bir zorluk seviyesi olan kitlerden 5. seviye, yani en zor kitlerin arasında yer alıyor. 1/24 ölçeğinde en zor kitlerden birisi bu. Dediğim gibi eğer hevesiniz varsa, daha önce böyle bu tarz hobilerle ilgilendiyseniz alıp başlayabilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soru vesaire gibi durumlarda hemen iletişime geçebilirsiniz. Her türlü yardım yapabilirim. Dediğim gibi süreç biraz uzun oluyor. Normalde bu kitin toplanması sabah akşam oturulduğunda bile 1-2 ayı falan bulabiliyor. Bu da gerçekten uzun bir süreç aldı benim için ama biraz hızlandırdım süreci. Hani içerik yetiştirmek amacıyla. Kitin özelliklerinden bahsetmek istersem hareket edebiliyor. Kabini kalkabiliyor ve kitapçıkta da göstereceğim sizlere. Ön panjur ve kapısı açık bir şekilde de hazırlayabiliyorsunuz. Ben tamamladığım ilk kit olduğu için kapalı bir şekilde hazırlamayı istedim. Çünkü dediğim gibi hazırlık sürecinde çok zorlandığım için açık panjur ve kapalı kapı olaylarını yapamayacağımı düşündüğüm için ilk kitimi bu şekilde hazırlamak istedim. Hadi şimdi sizlere fazla uzatmadan videoyla baş başa bırakayım.
Burada bir açık versiyonu var. İşte panjur ve deflektörleri açılıyor. Burada da kapalı versiyonu var. Gördüğünüz üzere bu açık versiyon. Bu kapalı versiyon. Burada da renk kodları var yine.
Arkadaşlar videoyu umarım beğenmiştirsiniz. Bir tane kitin oluşum sürecini sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Dediğim gibi modelle ilgili sorularınız ve önerilerinizi de belirtebilirsiniz. Bir sonraki toplayacağım kitin modelini de bana yazıp öneride bulunabilirsiniz. Buna bir de dorsa hazırlarız inşallah ve başka modellerle destekleyebiliriz bu hobimizi. Bölümü beğendiyseniz beğen butonunu kullanarak değerlendirmeyi, yorumlarınızla renklendirmeyi ve her şeyden önemlisi kanala abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. İlk hedef 100.000 abone. Abone sayımız biraz düşük kaldı. Bu benim için çok önemli. Aslında bu hem benim için hem markalar için çok önemli. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar LinkedIn'de varız, TikTok'ta varız, Instagram'da varız. Buralardan da takiplerinizi bekliyorum. Klasik kapanışımızı yapalım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Dostça kalın.